kanalda ne tür içerikler göreceğiz? Şimdi biz bu kanalda ne tür içerikler göreceğiz? Bu kanalda önce belli bir seviyede kodlama olacak. Daha çok seni ilgilendiriyor. Ama nesne tabanlı muhtemelen. Python Kodlamada çok ileriye mi gider? gidemeyiz. Aynen. Python'ı Aynen. aşamayız. Python'da evet yani çok fazla aslında Yeterli. kodlama içeriği olmayacak. İşimizi görecek kadar. İşimizi görecek Var kadar olan diyelim. kodların okuyabilelim, değiştirebilelim yeter. Ondan Evet. sonra elektronik olacak. O da çok hard değil. Daha çok var olan elektronik kartları nasıl kullanılacağı, Evet. nasıl değerlendirilebilir. Hani yeni bir Belki kart üretimi falan, yeni bir projeye girmeyiz. tamiratı olur veya ufak müdahaleler falan Olabilir. olabilir. Var olanları yorumlarız. Çin'den, Avrupa'dan. O kartların nasıl kullanılacağı, Evet, kablo kartlar olur, bağlantısı olur, sensörler olur. üzerinde hangi Genelde çipler var, onları yorumlarız. genelde hobi tarafında çıkan sensörleri, kartları bunları yorumlayabiliriz kısa. Aynen onları takip ederiz, yorumlarız. İmkan olursa da deneriz. Evet, Yani güncel bir satın şekilde takip alabilirsek ederiz. deneriz. Elektronik o anlamda olur. Hani STM'leri, 8 bit kartlar, onları yorumlarız. Clipper'ı yorumlarız, Raspberry falan. O seviyede bir şey olur. Tasarım olur, 3D modelleme. Tasarım konusunda O aslında da daha ağırlıklıyız Bunu ikimiz aslında de. ikiye ayırabiliriz. Bir mesh modelleme, bir de CAD modelleme. CAD modellemeyi ben doğrudan bir eğitim olarak değil de direkt oradan CAM'e, CAM'den de ürüne. Tabii zaten Ona burası bir bağlantılı bir eğitim kanalı modelleme. gibi değil de İhtiyaç olarak. ihtiyaç aynen. Değil zaten, aynen. Süreçleri göstermek Ben bir şey amaçlı olur. çizecek olurum. Solid'de bir şey gerekir. Çizerim. Oradan işte Sprut'a, Power'ımı atarız. Orada biraz onlardan bahsederiz CAM'den. Sonra robota veya CNC'ye atarız. Orada zaten direkt çıktığı görürüz. Yazıcı tarafında da Yani yine direkt bir aynı SolidWorks şekilde. eğitimi olmaz. Aynen. Yazıcı tarafında da, üç boyutlu yazıcılar tarafında da işte yine mesh modellemelerden baskıya olan süreç veya CAD modellemeden baskıya olan süreç diye ufak şeyler gösterilir. Hiçbiri aslında tam olarak olmayacak. Eğitimi olmayacak, yazılım eğitimi olmayacak. Biz bunlardan bahsedeceğiz. İhtiyacımız kadar. İçerik çıkartacağız. Projeler ne kadar gerektirirse, konu ne kadar girerse içine. Mekanik çok bir şey olur mu düşünüyorum. Voron olur. Onun mekaniğinden bahsederiz. Popüler Orada kitler, o evet bu konuya tarz girmiş popüler oluruz. kitleri yapmaya çalışabiliriz. Aynen. Ya bu kısımlar Aynen. zaten teknik kısımları. Teknik Uçak kısımları, olabilir. teknik kısımlardan sonra biraz Aynen. daha evet diğer kısımlara da kayabiliriz. Suda giden araçlar olur. Büyük projeler. Tekne, hız teknesi falan öyle projeler olabilir. Onların mekaniğiyle ilgileniriz. Hangi şekilde imalat yapacağız? Karbon fiber mi? Cam elyaf mı? 3D printer'dan mı direkt basıp gideceğiz? Belki yedek parça O konuda gibi de olabilir. Yedek parçadan kastım şu şekilde. Hani o karbon fiber konuları veya cam elyaf konuları. nasıl yani yedek İşte parça? araba parçaları gibi. Modifiye parçaları gibi. Modifiye parçalar evet. Aksesuar. Aksesuar biraz da. Aksesuar olabilir. Aynen. Ya orada tersine mühendislik de gider. Oraya da gireriz. Yani tarama, işte kendimiz kumpasla parçaları kopyalama, onların imalatı. Zaten bunun içerisine hep çizim de dahil oluyor, üretim de dahil oluyor, bir süreç şeklinde Aynen. oluyor. Ya onun haricinde bir de sohbet videoları var. Yani genel olarak 3D printer olabilir, robotlar olabilir, endüstriyel robotlar, CNC makineler olabilir. Türkiye'de anlık bir gündeme dokunuyorsa bu makineler falan öyle bir şey olabilir. Bunların konuları konuşulabilir. Tarihsel
Bunları konuşabiliriz. Yani makinalarla ilgili. Ya böyle çok geçmiş tarih değil de 10 yıl önce, Ya 5 yıl önce podcast mantığında kimler düşünüyorum işte bu. başlattı? Evet. Aynen. Zaten Ya mesela podcastlerde bu Voron tarz ekibinde konular kimler olması var? lazım. Örnek veriyorum. Neden Orada böyle bir daha çok proje açık çıkart? kaynaklı şeyler konuşabiliriz. Neden böyle bir proje çıkarttılar? Avantajları, dezavantajları gibi. Aynen. Yani Clipper ekibi nereden nereye evrildi? Voron ekibi nereden nereye evrildi? Bizim bildiğimiz kadarıyla ve onların anlattığı kadarıyla onları konuşabiliriz. Türkiye'de bu tarz açık kaynaklı şeyler var mı? Varsa neler? Olanlara ne Projeler. oldu? Onları konuşabiliriz. Onlarla iletişime geçmeye çalışırız. Konuk alırız. Peki Türkiye'deki bu kitlenin benim gözümden en azından kaybolmasıyla ilgili ne düşünüyorsun? Belki bunu da sonuna ekleriz. Yani bu kendin yap Hani ne kitlesinin olduysa Türkiye'de pandemide ben oldu. kaybolduğunu düşünüyorum. Şöyle kaybolduğunu düşünüyorum. En azından sosyal medyada kaybolduğunu düşünüyorum. Aslında Facebook gruplarını şu an takip etmiyorum. Ben oraları bıraktım ama Şimdi e, ben burada çok yorum yapamıyorum şundan. Ben de kendim o camiadan çıkmış gibi hissediyorum. evet. O yüzden çok da Aslında bir ben şey kendim demek için de istemiyorum şimdi. söylüyorum. Yani biz Belki de orada mesela arkadaşlar devam ediyor. nasıl? Belki oralar aktif. Belki o gruplar şu Ha, an sadece gözükmüyor sayısı az da olsa olabilirler. belki de bize erişmiyor. Yani Instagram gibi, YouTube gibi oralara çıkmıyor olabilir. Ha, O şu soruyu zamanın şöyle yapalım o zaman. soruyu Niye kayboldular değil de niye göz önünde değiller? Niye görmüyoruz? evet Ya olabilir. kaybolduğu için mi görmüyoruz? Yoksa o adamlar biraz daha böyle kendini mi kapattı? Ya da daha ciddi Ya da işlere mi kabul mü yöneldiler? görmüyor acaba? Daha ciddi işlere mi yöneldiler ya da? Yani yaşlar da tabii ilerliyor. Kaygılar değişiyor. Ama orada Öyle şöyle bir bir şey şey de de var. olabilir. Büyük projeler yaparak hala devam eden yaşı ilerlemiş kişilerde örnek var yani değil Ama mi? onlara yine onların aralarından birilerini konuk alıp sormak lazım. Evet. Bir de genç nesilde ne oluyor ona bakmak lazım. Hani genç birileri var mı? Varsa onlar ne seviyede? Çin'in bu duruma Yabancı etkisi. forumlarda yabancı projeleri takipleri ne seviyeleri? Çünkü Mesela kendin yap kitlesinin yurt dışındaki kendin yap kitlesi çok aktif. Yani benim takip ettiğim kadarıyla çok aktif. ya bu ekonomiyle de ilgili ama Tabii. şimdi eskiden de ekonomi çok iyi değildi. Ya Ya kıyaslandığında da şu şöyle an biz onlardan biriyiz diye biz çoğuz mu sanıyorduk acaba? Belki biz de azdık. Hala o sayıda. Başkaları sana erişebiliyor muydu? Seni görebiliyor muydu? hı, Ama yine de olabilir. bizim YouTube'da Ya çektiğimiz videolar seviyesinde detaylı hiçbir şeye karşılaşmadık. evet evet aslında oraya getirmeye çalışıyorum. Yani YouTube Türkiye olarak hani. Aynen. Yani bizim Mechatronics kanalında çektiğimiz kadar detaylı bir delta veya orada ilk videomuz galiba Kartezyen'di. Senin yaptığın. Evet. Orada mesela şeyden çok bahsediyoruz. Hangi pine ne takılacak? Arduino üzerine RAM'si nasıl olacak falan. Çok Hem teknik. Yani çok teknik. uygulamalı hem de yani uygulamalı bir şekilde kodu atmasından, kablo bağlantısından ilk baskıyı verene kadar tek videoda böyle. Tabii şimdi artık o videolar izlenmiyor. O kadar Çünkü uzun içerikler. yani yazıcı fiyatları o kadar düştüğü için veya hobi kesimindeki Evet, kendi biraz da. yap şeyi o kadar aşağı çekildiği için kimse bir yazıcıyı yapmakla artık uğraşmak istemiyor. Yazıcıyı alıp yazıcıyı kullanarak bir şeyler yapmaya devam etmek istiyor. Genelde o şekilde. Ya o hep aslında vardı. Yani işin tekniğiyle ilgilenmeyen insan her zaman vardı. Evet. Tekniğiyle ilgilenen kısım Ya kayboldu. mesela çizim Ben yapıyor, öyle düşünüyorum. endüstriyel tasarımcı. Adam tasarımcı yani ilgilenmek istemiyor. Tuşuna bastığında ürünü almak istiyor. Evet. O hep vardı. Şimdi belli bir kısımda biz bunu yapalım. Hızlandırabilir miyiz? Orasına ne yaparız? Burasına ne yaparız? Onunla ilgilenen vardı. Ya bu da tamamen şu an Çin markalarının bitirdiği bir durum. Evet. Yani çok fiyat performans ürünler veriliyor. Düşük fiyatı güzel çıktılar veriyorlar.
Bu da kendin yap durumu onu 3'e 4'e Onu katlıyor fiyat olarak. tam kendin yap kısmını tamamen hobiye çekti. En azından yazıcı konusunda. Evet. Biz kullanmak için yapıyorduk. Şu an yapan biri Kullanmak yapmak için, için yapar. geliştirmek için, ama o zaman da dediğin gibi kullanmak için ve geliştirmek için yapıyordun. Çünkü geliştirilmiş makine yoktu. Yani ekipler toplanıp makine geliştirmiyorlardı dediğin gibi. Şu anda üretiyorlar. O zaman unutmuyorum. Sen bir ara geldin bir 3D printer'la ilk bahsettiğimiz zaman Ultimaker vardı. Ultimaker hep vardı ö- diye hatırlıyorum ben. öyle bir fiyattı ki ama o dönemde bile Ulaş, 2014. ulaşılması imkansızdı. Yani absürt bir fiyattı. Bizim ulaşabildiğimiz şeyler Arduino vesaireydi yani. Aynen. Ya şu an tam tersine dönmüş. Yapmak almanın 3 katına çıkıyor şu anda. Evet. Ve bir de bunu teknik bilgin olması lazım. Uğraşman lazım, vakit ayırman lazım. Riskli bir de. Bir de Yani riskli. hata yaparsan ciddi maliyeti var. Tecrüben yoksa zaten toplamak can sıkıcı olmaya başlıyor. Ya şimdi bir kart mesela 5-6 bin lira. O kartta yanlış bir şey yaptığın zaman Pini yanlış yerden gidiyor. voltaj veremezsin yani. Yanlış yerden voltaj veremezsin. Yani ya olabilir o hatalar şu an çok da kolay değil aslında çünkü üretici firmalar doküman veriyor bayağı. Ve hep soketli falan ama olur mu olur. Ama sonuçta dediğin gibi bir ürün ortaya çıkartmak isteyen birisi, yani gidip de bu makineyi kurarken Bu ki fanteziye gerek yok. evet ya şu pini şundan bağlayacağım, elektroniği şu mu olacak, mekaniği bu mu olacak. Ancak şöyle olabilir. O da şu an ülkemizde yok. Kit olabilir. Kendi yapmak istiyorsa bir şeyi kit olarak alacak. Kutuyu açtığında her şey içinde. Bütün dokümanlar var. 2-3 günde toplayacak, çalıştıracak mesela. Bu kişi de yine ya teknik birisi olması lazım tabii. Teknikte kendini geliştirmek isteyen Meslek birisi. lisesi öğrencileri olabilir. Mühendislik düşünenler olabilir. Aynen öyle. Ama yine bir tasarımcı için mantıklı değil. Ama herkes mi tasarımcı oldu acaba? Ben biliyorum var olanları olduklarında liselerde özellikle şu anda meslek liselerinde var. Bakalım bu kanalda buluşacağız inşallah. İnşallah. Bir araya geleceğiz. Yani şu an hedef kitle orası. Hedef kitle tabii ki orası. Hedef kitle kendini yeni geliştirmeye başlayanlar, yani o kitle olması lazım. Veya zaten belli bir seviyede olup bir Ama şeyler üretmeye devam çok etmek isteyenler. özel bir hedef kitlemiz de yok da. Örnek veriyorum endüstriyel robotlarla alakalı olan konularda yani birçok mühendis arkadaş bizden yararlanır. Çünkü zor erişilen bilgiler var. O kısımda Büyük sen daha firmalar. detaylı biliyorsun. Oradan gelen bilgileri kime ulaşacağını Aynen. zaten kestirebiliyorsun. Aynen. Onun harici diğer konularda hemen hemen şey var. Tasarım ve kodlamada çok acayip kaynaklar var. Çok iyi Biz seviyelerde dediğim gibi şeyler var. ihtiyacımız kadar Elektronikte de var aslında bu. değineceğiz sadece. Evet. Örnek veriyorum Clipper'ı açtığımız zaman bu satırda ne anlatıyor? Niye var? O kadar yani. Arka planı Tabii çok bizi sıfırdan biz bir ilgilendirmez. dil öğretecek değiliz ki, ben zaten o kadar detaylı da Yok yok. bilmiyorum. İhtiyacımız yok. Projeler üzerinden Var da ilerleyeceğiz. aynı şekilde. Yani ARM mimarisi olanlar, olmayanlar, işte Raspberry Pi yerine Orange kullanılır mı? Banana Pi olur mu? Olursa nasıl olur? Ne sorunlarla karşılaşılır? Bu kadar. Elektronik gireceğimizde. Yani. Gayet yeterli Yoksa bence. gidip bir kart tasarlamayı şu an düşünmüyorum. Gerek yok. Yok. Konu konuyu açar. Birçok konuda konuşuruz. Bildiğimizi veririz. Bilmiyorsak ve harbiden de o konuya ihtiyacımız varsa bilen birilerini etrafımızdan şey yaparız. Davet ederiz. Onları videoya katkı sunarlar. Hatta kanalda onlar da bir seri yapabilir. Olursa mesela. İlerleyen süreçte böyle Bilgisi şeylere varsa. tabii ki Bizim bakarız. kanal, aynen. Bizim kanalın hitap eden ihtiyaç varsa onun uzmanı da varsa etrafımızda
O da bir seri yürütür. Gezi videolarımız da olur ya. Ama şey yaparız. Gezi videolarımız Mesela olur normal gezme aslında. değil de Şöyle, gidip evet o tamam. ülkenin bizim gibi adamlarını bulacağız. Daha öncesinden aslında bulup onlarla iletişime geçip onlarla bir buluşma. Ellerinde ne var? Hangi makineleri kullanıyorlar? Endüstrisi ne durumda? Sanayi ne durumda oranın? Ya şu an vizesiz olan ülkeleri mesela bu şekilde gezebiliriz. Yurt Kuzey dışı Afrika gezileri güzel ülkeleri. olur. Fas, Tunus, Cezayir, Balkanlar olabilir. Azerbaycan'a gidebiliriz. Oraya görüşebiliriz. Sonra Gürcistan. Yani vizesiz çoğu yere gideriz. Yurt içinde Oradaki de insanlar aynen yurt içinde de yurt içinde de gezeriz. yaptığımız projeleri test edebiliriz. İşte uçak olur, gemi olur, e, Tabii. roket olur. Rokete çok gerçi biz şeyimiz yok ama aramız yok ama böyle projeleri Ya roket belli bir şöyle benim zamanlarda roketle toplanıp test aram edebiliriz. uçak için biraz daha yakın görüyorum onu. Çünkü malzememiz de var. Ama bir şey yapacağız illaki. Ya dikkat Düzenli çekici bir olarak bir şeyler de şeyler. olmasını, yani dikkat çekici ve biraz hani böyle Aynen. eğlenceli olabilecek şeyler de araya Genelde benim ilgimi sıkıştıralım. çeken şeyler çok dikkat çekmiyor. Evet. O yüzden ben işte böyle hani absürt de olsa araya bir şeyler sıkıştıralım ki. Çünkü teknik bir yerde çok boğacak belli bir kesimi. Belki başka kesimlere de ulaşırız. Belki onları teknik tarafa yöneltmiş oluruz, çekmiş oluruz gibi denenir bir şeyler. Ya teknik dediğim gibi benim kafamda bir sayı var. 30-35 bin. Eğer biz eski tarzda gidersek. Tabii aşmaz. O 30-35 bin asla geçmez. Bir de Türkçe olacağı için içerikler. Hani bunun böyle 100 bin, 200 bin, 300 bine gitmesi için yapanlar var. Ne yaptıkları da belli. O tarz içerikler yapmak lazım. İşte o tarz içeriklerin ben belli bir sınırı olduğunu Ya düşünüyorum. adam Yani uçağı yapmış. Nasıl yapıldığından ziyade uçuş videosunu çekiyor. Çünkü uçuş videosu 1 milyon izleyebilir. Ama nasıl yapıldığını o kadar çok izlemez. Bizde tam tersi. Nasıl yapıldığıyla çok ilgileniyoruz genelde. nasıl yapıldığının arkasına işte o videoyu da koyunca şey olur. O onu destekler diye düşünüyorum. Doğru olan o tarzda genelde sanki şöyle oluyor. Güzel Yani mesela anlatanlar örnek vereceğim. güzel kurgu Bir yapamıyor. bir silah, yerli bir silahın basımı yapılsa mesela örnek bir şeyi. Hı hı. Bunun yapımı ile ilgili çoğu kişi videoyu mesela sanmıyorum izleyeceğini, yani montajıdır bir şeysidir. Ama bu silah işte Yani Airsoft silahı gibi çalışılabilir bir halde olsa ve bununla biz atış yapsak bu atış videosunu daha çok kişi izleyecektir muhtemelen. ya orada direkt şöyle 3D printer ile örnek veriyorum. Bora 12 nişancı silahı yaptık. Evet. Bu Yapım başlıkla yapım izlenecek. evet, yapım aşamasıyla o video ya ayrı ayrı da olabilir ya da aynı da olabilir. Ama Ayrı. Aynen. ayrı da olabilir, evet. Dedim ben Onlar yani. da ilgi Araya çekmek böyle zorunda. projeler katıldığında ya bunu gerçekten yapmak isteyen birisi de olabilir. Hem ne bileyim bu alanla ilgilenen. Evet. O kısmı izler. İzlemeyecek kısımda 15 dakikalık ne bileyim eğlenceli atış yapıldığı video izlemiş olur. O zaman bugün bu video sende. Bu video ben de genel olarak kanalın amacı anlaşıldı. Aynen. Orada Aynen. bir yerde Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar.